Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerinde gördüğünüz vücut kemerini nasıl yaptığımı paylaşacağım. Pinterest'te ben böyle bunların çok farklı örneklerini görüyordum ve hepsini çok beğeniyordum. Kendime bir tane yapmak istedim. Hem sizin için de böyle farklı, biraz daha marjinal bir fikir olabilir diye düşündüm. Yapımı da gerçekten çok basit. Böyle bir anda yaptım, hemen de sizinle paylaşmak istedim. Bence yani benim en çok kullanacağım aksesuarlardan birisi olacak. Çok hoşuma gitti çünkü. Şöyle, hatta arkası da çıt çıtlı. Orası da çok şirin görünüyor bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi nasıl yapıldığına hemen geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Vücut kemerini yapmak için ben suni siyah deri kullanacağım. Direkt hazır deri şeritler de satılıyor veya eski kemerlerinizden de yapabilirsiniz. Ama benim elimde zaten böyle bir deri vardı. Onun için de bunu kullanmak istedim. İşe ilk önce kendi üzerimizde birkaç tane ölçü almakla başlıyoruz. Askıların ölçüsünü ve belimizin ölçüsünü almamız gerekiyor sadece. Daha sonra kumaşımın kenarından cetvelimi koyuyorum ve dümdüz şeritler kesiyorum. İnceli kalınlı şeklinde keseceğim ve boylarını da az önce aldığımız ölçülere göre keseceğim. Bu parçalarımdan hepsini bu şekilde 3'e katlayarak, yani kenarlarını kapatarak iki kenarından dikeceğim. Ve dikerken de böyle bir deri dikme ayağı kullanacağım. Eğer deriniz böyle yapış yapış bir deri ise mutlaka ayağınıza yapışacaktır ve dikemeyeceksinizdir. Onun için deri ayağı kullanmanızı öneririm. Bütün parçalarımı bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi bunların ölçülerini vereyim size. Kalın olan kemerimin genişliği 2,5 santim oldu diktikten sonra. Yani ilk keserken 7,5 santim olarak kesmiştim. Ve bunun boyutu da belimden 4 santim daha uzun. Yani 64 santim yaptım. Ben kenarlara 2'şer santim pay bıraktım çıt çıt yapacağım için. Daha sonra inceleri de 4,5 santim genişliğinde kesip katladığımda 1,5 santim elde ettim. Bunların boyutlarını çok ayarlamadım. Zaten birazdan videoda keseceğim, göreceksiniz. Ben göz kararı yaptım ama normalde direkt kendi belinizin ölçüsünde yapsanız da olur. Ve askılarımın genişliğinde ben 6 santim olarak kestim. Diktikten sonra 2 santim oldu. Uzunlukları da 72 santim. Bunu da tamamen ben ölçerek yapacağım. En son halini söylüyorum size. Siz de göz kararı bir şekilde daha fazla yapın. Sonradan tekrar uğraşmak zorunda kalmazsınız. Şimdi diğer parçalarımı bir kenara alıp en kalın kemer parçamı elime alıyorum. Bunun uçlarına çıt çıt çakacağım ve kemerimi buradan giyip çıkarmayı düşünüyorum. Kenarlara 2'şer santim pay bırakmıştık hatırlarsak. Bu çıt çıt için üst üste binme payıydı. Çıt çıtlarım için bu Kling Shop'tan aldığım 15 milimetrelik yaylı hafif mont çıt çıtlarını kullanacağım. Kemerimin uçlarına sökücümle delik açıyorum. Daha sonra kesme tahtamı alıyorum ve çıt çıtımı çakıyorum. Öncelikle dişi parçadan başlıyorum. Mutlaka kemerimin düz yüzüne ilk önce çıt çıtımın kapağını yerleştiriyorum. Ve daha sonra dişi parçamın alt kısmını bunun üzerine yerleştirip çakma aparatımı alıyorum ve çekicimle vuruyorum. Çıt çıtlar özellikle deriye çok kolay bir şekilde oturuyor gerçekten. Çok da güzel oluyor, yani sapasağlam oluyor. Ve daha sonra aynı şekilde erkek parçamı takıyorum. Burada çıt çıt yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Mesela ilik açıp düğme dikebilirsiniz veya bu cırtlardan alıp dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey bu. Ama bence en güzel sonucu çıt çıtla alırsınız. Ve ana kemerim bu şekilde görünüyor. Şimdi bunun aslında üstünü süsleyeceğim ben. Bu şekilde çıt çıtımın tam ucuna 2 tane ince kemer parçamı yerleştiriyorum ve mandalla tutturuyorum. Daha sonra bunu şöyle ben üzerinden geçirmek istedim. Yönünü değiştirmeden, yani bu şeridimi kıvırmadığımdan emin olarak sadece kalın parçamın etrafından doluyorum. Böyle biraz daha güzel şekilde dursun diye. Ve diğer çıt çıtımın dibine tutturuyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aslında bu haliyle bile kazakların, böyle bol kıyafetlerin üzerine takabileceğiniz çok güzel bir kemer elde ediyorsunuz. Ama ben askı da yapacağım. Askılarım için öncelikle arka tarafın yerini belirledim. Bu çıt çıtımın tam ortasından itibaren 7 santim kenara doğru ölçüyorum ve oraya mandalla işaret bırakıyorum.
Askılarımın bir uçlarını iğneledim. Gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Kalın kemerimi diktiğim dikişin üzerinden dikeceğim. Böylece tekrar bir dikiş görünmemiş olacak. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ön tarafla birleştirmeye geldi sıra. Çantaların kenarlarında kullanılan şöyle kancalardan da kullanabilirsiniz. Böyle daha farklı bir hava katar. Ama ben bu kemeri hem spor kıyafetlerimle hem de biraz daha klasik kıyafetlerimle kombinlemek istediğim için dümdüz yapmaya karar verdim. Hiç öyle çok fazla aksesuar kullanmadım. Ama bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Zaten Pinterest'ten bakarsanız çok böyle süslü, her tarafından işte metal bir şeyler çıkan kemerler de var. Askımın boyutunu da üzerime deneyerek ayarladıktan sonra fazlalık kısmını kesiyorum. Ve diğer parçamı da aynı şekilde kesiyorum, aynı olmasına dikkat ederek. Ve askımı arka tarafta birleştirdiğim yerden 13 santim uzağından işaretliyorum. Ve askımın diğer uçlarını o tarafa tutturuyorum. Bu arada ben bu ince kemerlerden birini askılarımın üstüne aldım. Böyle biraz daha girişli çıkışlı bir kemer olsun istediğim için. Ama siz o tarzda istemezseniz mutlaka buna dikkat edin. Askılarımı da birleştirdikten sonra kemerim böylece bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten çok beğendim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.